İlk zikkurat Eridu'da yapılmış ve M.Ö. 2500 yılında tarihli. Fakat bu zikkurat kendisinden 700 yıl daha önceki başka bir tapınağın üzerinde yapılmış. Bu tapınağın adı Sümerce Enguru diye okunuyor. İlk olarak tatlı su tanrısının da adı ve burada yüksek bir seviyede çıkan tatlı su kaynağı var ve bu kaynaktan kanallar oluşturularak zikkuratın tepesinde bir bahçe yaratılmış. Evet, tam olarak Babil'in asma bahçeleri. Babil Kulesi veya Babil tek bir şehir değil. Zaten Babil İmparatorluğu vardır. En büyük o güne kadarki imparatorluk gelmiş geçmiş Babil İmparatorluğu'dur ve Babil'in içindeki şehirlere de Babil denmektedir. Mimari olarak da şehirlerde aynı yapılar kullanılıyor. Bu da zikkurat ve genelde tatlı su kaynaklarının üzerine yapılıyor. En tepede de bahçeler. Burada ekin alıyorlar. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriyorlar ve bu sarayda aslında burası dini ve yönetici sınıfının yaşadığı hem kompleks bir hanedanlığa ait bir saray ve yönetim binası. Bir yandan da üretim binası. Evet, bu bahçelerde hem tarım yapıyorlar hem hayvan yetiştiriyorlar. Hatta M.Ö. 2000 yılına tarihlenen bir Sümer hikayesi şöyle. Buğday ve ineğin arasında çıkan kavga. Sonunda buğday kazanıyor. Çünkü inek buğdaysız yaşayamaz ama buğday ineksiz yaşar. Ve şimdi bütün hikaye bu tapınak ve üretim tesisinin etrafında toplanan diğer insanlarla alakalı. Özellikle Eridu'da ve Uruk'ta yapılan zikkurutlar sonrası M.Ö. 2500 yılında Kuzey Mezopotamya'dan yani Akat bölgesinden Amorit dedikleri insanların göç akışı olduğu biliniyor. Bu insanlar 300 yıl sonra yönetimi ele geçirecek ama ilk başta gelişleri tamamen gelişmiş, o dönemki en gelişmiş medeniyete doğru göç etmek istemeleri ve daha çok barışçıl bir göç sürüyor 200-300 yıl boyunca. Buradaki fark Akatların Amorit yani Semitik bir dil kullanması. Semitik Nuh'un Şem'den gelen insanlara verilen genel ad. Bütün hikaye aslında bu ziguratlardaki yönetici sınıfının pozisyonlarının adı. Bu ziguratlardaki şiirlerdeki betimlemeler orada hastalık ve kıtlık olmadığı ve bugünkü arkeolojik kazılar buradaki ziguratların tepesinde sazan kemikleri keşfediyor bolca. Yani balık bile yetiştiriyorlar. Bu nedenle de balık aslında Enki'nin ilk işaretlerinden. Bu arada benzerliğe dikkat çekeceğim. Hristiyanlığın ilk 300-400 yılında balık çok önemli bir ikonigraftı. Hatta insanlar balık işareti çizerek gizli yerlerde birbirlerinin Hristiyan olduğunu anlarlardı. Beni buraya kadar dikkatle dinleyen kişilerin aslında çizdiğim tablonun 1798 Fransız devriminin tamamlanmasına kadar tüm dünyadaki geçerli olan yönetim şeklini anlattığımı fark etmiştir. Bir üretim tesisi olan şehir bütün yetkilere sahip. Tek bir insan, yanında çalışan kişiler o insana ait ve bu hakları doğrudan Tanrı'dan elde eden Lord, Kont, Dük, Kral, İmparator. Bunların hepsi bu hakları Tanrı'dan aldığını iddia ederlerdi. Bu yüzden de Fransız devriminde insanların içsel hissiyatından doğan bu 4000 yıllık masallara başkaldırış ve daha sonra da tamamen laikliğin benimsenmesidir. Fransa'da ilk Cumhuriyet döneminde hatta din tamamen yasaklanmıştır. Dinle ilgili bütün kurumlar kapatılmıştır. Herhangi bir inanca sahip olmak yasal değildir. Herhangi bir tanrı inancına sahip olmak da yasal değildir. Bunları söylemekle beraber Sümer inanışındaki cennet ve cehennemin tamamen İbrahimik dinlerdeki cennet ve cehennemle aynı olduğunu söylemiyorum. Sümerlerden başlayan geleneğin üzerine farklı kıyafetler giydirilerek devam etmiş olması gerekiyor. Çünkü aralarında ciddi farklılıklar var. Semavi dinlerde yani Musevilik, Hristiyanlık ve İslam cennet kavramı genellikle ölümden sonra dürüst olanlar için bir mutlu ödül yeri olarak tasvir edilir. Sümer dininde ölümden sonraki yaşamın Kur adında gölgeli bir yeraltı dünyası olduğuna inanılıyordu. Sümerler tanrıların doğuda ufkun ötesinde bulunan Dilmun adlı cennet benzeri bir yerde yaşadıklarına inanıyorlardı. İki cennet kavramı arasında önemli farklılıklar var. Sümerler yeryüzündeki cennetten bahsediyorlardı. Bu 1000 yıl sonra, 2000 yıl sonra başka bir boyuttaki cennet fikrine dönüştü. Semavi dinlerde cennet kendi inançlarının öğretilerine ve ahlaki ilkelerine göre yaşamış olanlara ayrılmıştı. Sümerlerde göksel ölümden sonraki yaşam kavramı ahlaki davranışla bağlantılı değildi. Ruhban sınıfının kontrolünde ruhlar daha az işkence görecekti. Genel olarak benzerlikler olsa da farklılıklar önemlidir ama sizi daha çok da bekletmeden cennetin ilk şiirini, yeryüzündeki tasvirini okumak istiyorum. Prens evden çıktı. Prens Enlil evden çıktı. Prens asil bir şekilde evden çıktı. Enlil bakışını tüm topraklara kaldırdı ve topraklar Enlil'e doğru yükseldi. Cennetin dört köşesi Enlil için bir bahçe gibi yeşerdi. Kiş onun için orada. Başı yukarı kaldırılmış olarak konumlandırılmıştı ve Kiş tüm diyarlar arasında başını kaldırdığında Enlil Kiş'e övgüler yağdırdı. Nisabe onun karar vericisiydi.
Sözleriyle onu bir ağ gibi karmaşık bir şekilde ördü. Elinde tuttuğu tabletlere yazılmıştı. Ev, arazi, önemli şiddetli boğa. Tapınak cennete ulaşan büyük taç, tapınak cennete ulaşan gök kuşağı, ışıltısı cennetin ortasına uzanan, temeli Apsu'ya dayanan tapınak. Tarafından kurulan ev, Anu ve Enlil tarafından övüldü. Anne Nintut tarafından bir kehanet verildi. Ev üst ucunda bir dağ, alt ucunda bir bahar. Ev üst ucunda gerçekten 3 kat. Kimin sağlam temelleri, ambar terası tarafından desteklenen bir hane olarak kurulmuştur. Süt tanrılar, kimin asil büyük duvarı. İçinde kahramanlar toplandı. Onlar asildi. Verilen kararlarda tüm tanrıların sözü, sevindiler tarlalar. Koyunlar ve öküzler ahırdaki bir öküz gibiydi. Sedirler konuştu, haberciler gibiydiler. Tarla öküzlerin hepsini davet etti. Tarla koyunların hepsini güçlendirdi. Kayığın kıyısındaki incir ağaçları doldu. Lord Prens silah kaldırdı. Tanrı'nın bahçesi yeşildi.